Merhaba, Büyüteç serisinde Growth alanında cevaplarını duymak isteyeceğiniz soruları uzmanlarına soruyoruz. Bugünkü konuğumuz 10 yıldan uzun süredir dijital pazarlamanın SEO alanında çalışan Kriko'nun kurucusu Uğur. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk Çağdaş. Hızlıca sorulara başlamak istiyorum. Merak ettiğiniz çok fazla şey var çünkü. Bunların ilki geçmişte Yandex'te olmuştu. Çok yakın zamanda Google'da SEO parametreleri sızdı. 14.000'in üzerinde parametre sızdı ve bütün dünya bunu konuşuyor son birkaç aydır. Geçmişte yok denilen noktaların ortaya çıktığını gördüğümüz alanlar oldu. Bunun etkilerini nasıl değerlendiriyorsun? Çok merak ediyorum. Esasen çok heyecanlandıran konulardan birisi. 2004'ten beri neredeyse sektördeyim. Ortada şehir efsanelerin döndüğü, kendi testlerimiz sonucunda bulgularımız, gerek sandbox dediğim işte test sitelerde, gerek işte production'da çalıştığımız marka veya kendi sitelerimize yaptığımız testlerin sonucunda bir takım değerlendirmeler var. Dolayısıyla evet ilk Yandex patladı ama sonrasında Google'ın bir sızıntısı haberi oldukça heyecanlıydı. Fakat sonrasında o kadar da heyecana gerek yokmuş dedim. Çünkü bu süreç içerisinde düşündüğümüz çoğu şey aslında algoritmada bir karşılığı varmış. Yani şu anda SEO 101 konularından tutun da birazcık daha böyle deep dive ettiğiniz senaryolarda aklınıza gelen, yani İşte ben Google olsam bu konuyu nasıl değerlendiririm diye bir soru sorduğunuz zaman yanıtlarınızla sızan dokümantasyon üzerindeki farklar çok farklı değil. Tabii ki de fark var, ayrı bir konu, ama çoğunlukla böyle çok uzaksayan süreçleri yok bence. Hani detayları yok. Fakat bu doküman 14.000 üzerinde parametreden bahsediliyor. Tabii ki de bunun tamamını incelemek zor bir şey. Ben de bayağı bir uğraştım. Detaylarına bir baktım. Fakat böyle çok heyecanlandıran, aha bak bunu nasıl kaçırmışız dediğim bir şey fazla aslında dikkatimi çektiğini söyleyemem. Ama pek tabii ki de bu bir algoritma değil aslında. Şu anda hep bir Google algoritması leak etti deniliyor, sızdırıldı deniliyor ama sızdırılan şey algoritma değil, API dokümantasyonu daha doğrusu. Dolayısıyla bu dokümantasyon içerisindeki yer alanlara bakarak aslında cevaplanmayan birkaç soru var. Bir, buradaki parametrelerin kaçı aktif olarak kullanılıyor? İki, bu parametrelerin kendi içerisindeki ağırlıkları nedir? Bunun cevabı yok. Üç, süreç içerisinde bu dokümantasyonda yer verilen parametreler nasıl evrimleşti algoritma içerisinde? Bu sorunun cevabı yok. Dolayısıyla tek başına bu dokümanı ve içerisindeki yer alan fonksiyonları vesaire referans alaraktan bir karar vermek, bunu böyle yapalım tarzında bir yorumlarda bulunmak bir takım riskler de bence teşkil ediyor. Peki seni şaşırtmayabilir ama izleyenleri ya da SEO camiasını şaşırtan 3 tane parametre sence neydi? Google'ın geçmişteki söylemleriyle çelişen. Kurumsal tarafta da eğitmenlikler de yapıyorum. Derslerimde de çokça bahsettiğim ve bunların bazılarında tepki aldığım bir söylem var. Google yalancı. Baktığınızda dünyanın en büyük teknoloji firması ve işte bir community'yi yöneten bir yapısı var. SEO tarafı için söylüyorum. Günün sonunda ortada bir algoritma var. Yani Coca-Cola'nın ticari formülü nasıl public değilse Google'un da ticari ürünlerinden birisi arama algoritması. Dolayısıyla bu yayınlanan bir şey değil. Ama bir yandan da sektörde çok güçlü karakterler var. Yani bunların bazı söylemleri formülü yakalayabiliyor. Bazı kritik noktalarda devreye girip Google'ın aslında hayır bu böyledir dediği senaryolar var. Fakat pratikte çok alakası olmadığını çokça kez ben şahsen gördüm bu arada. Örneğin son zamanlarda işte backlink daha önceden bir sıralama faktörüydü ve çok domine eden faktörlerden birisiydi. Aslında baktığınızda bu konuda hep böyle gülerek anlattığım konulardan birisi. Google'ın aslında diğer meta search'lerden ayrıştıran ve bugünkü Google olmasını sağlayan konulardan birisi PageRank teknolojisi. PageRank teknolojisi aslında tamamen backlink değerlerini referans alan bir sıralama puanı veriyor aslında. Bir sayfalara puan veriyor. Fakat bu yaklaşım aynı zamanda spam ekosisteminin de doğmasına sebebiyet vermiştir. Aslında bir şeyi düzgün yapayım derken doğru, bir yandan da internet ekosistemi de çöplüğe çeviren bir yaklaşım. Neyse biraz konu dışına çıkmış oldum. 2012'lerde işte biliyorsun sen de machine learning ve benzeri gibi yaklaşımlar sonrasında backlink'in işte çok fazla spam aktiviteleri içerisinde kullanan bir etmen olmasından dolayı gücü biraz azaltıldı ve zaman içerisinde neredeyse yok dendi. Sıfıra kadar indirgendi söylemi var. Biz daha ziyade tarama bütçesi optimizasyonu için backlink profillerinin kıymetli olduğunu hep söylerdik. Fakat dokümanda gözüküyor ki backlinklerin hala sıralama tarafında bir şeyi var. Hatta burada spam triggerlarını tetikleyen faktörlerden birisi geleneksel diyelim daha doğrusu. Bir yazı yazarsınız, 100 tane siteye yayınlarsınız ve bunların çoğu işe yaramaz. Sebebi de aynı ankor metin üzerinden gelen linklerin oranlarını aslında dengelemişler. Yani sen bir yazı yazıyorsun, hep aynı metinden link veriyorsun veya farklı yazı da olabilir. Aynı ankor metni kullanıyorsan bu spam trigger'larını direkt etkiliyor bu arada, tetikliyor. Dolayısıyla backlinklerde özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta, ankor metinlerin çeşitli önemli dokümanda yer alıyor bu arada. Bu biraz şaşırtıcı aslında. Ben bu kadar detayı var mıdır diye bir soru işareti vardı açıkçası. Ama var olduğu belli. Onun dışında şaşırtmayan diyeyim daha doğrusu. Yani bu da sektörde çok tartışılan konulardan birisidir. Yıllardır işte Google Chrome tarayıcı
tarayıcısının datalarının aslında algoritmada kullanılmadığı, Google'un kendi search algoritmasının diğer ürün ve hizmetlerle ilişkilendirmediği ile ilgili söylemleri var. Fakat sızan doküman içerisinde açıkça görüyoruz ki Chrome dataları direkt kullanılıyor. Tabii burada Chrome'u görüyoruz ama haliyle Android cihazlarının da aslında bu tarafta data toplama ve işte quality dediğimiz kavramı değerleme noktasında kullanıldığı da bence aşikar. Benim en çok merakla baktığım şeylerden birisi, en büyük tartışmalar reklam tarafları. Yani S tarafında ne kadar böyle bir şey yaparsanız işte organikte de büyür müsünüz, küçülür müsünüz? Bununla ilgili bir detay yok bu arada. Acaba oradan bir şeyler çıkar mı diye düşünüyordum. Çok geniş bir soru sordun. 14.000 parametreden bahsediyoruz ama bunun dışında mesela yine 5-6 yılı geçmiştir tabii. Yani bu arama sonuçları içerisindeki longest click'tir, işte CTR'lardır, good clicks denilen kategoriler var. Bunların çok böyle takip edilmediği ile ilgili söylemleri vardı. Fakat tabii 5-6 seneden belki daha fazla olmuştur. Rand Fishkin'in bir kutumda yaptığı deneme sonrasında aslında verify edildi. Arama sonuçlarındaki kullanıcı davranışları da doğrudan sıralamayı etkiliyor. Benim bir sonraki sorum, ücretli trafik organiği etkiliyor muydu? Aslında buna dolaylı olarak Biraz dokunmuş olduk ama senin bu konudaki fikrini merak ediyorum. Biliyorsun 2009 ve 13 arasında ben gitti oradaydım. Sözüm ona topraktan 2013'ten ne 11'e girdim. 18'e kadar da orada görev aldım. Sonrasında da işte Kriko'yu kurdum ve Kriko ile birlikte aslında diğer birçok büyük markanın hem içerisine girmiş bulundum. Datalarını, verilerini görmüş oldum bir yandan da. Dolayısıyla buradaki ortak payda da şu var. Esasen çalıştığım diğer şirketlerde ciddi anlamda sırıtan bir detay. Google S tarafına bütçeyi artırdıkça sizin Googlebot tarafından tarama isteğiniz ciddi anlamda pik yapıyor. Doğrudan sıralamayı değiştiğini ben görmedim bu arada. Ama anlık olarak mesela işte yine Rand Fishkin'in bir denemesi vardı. Konferans salonunda herkese bir kelimeyi arattırıp işte 8. sıradaki siteyi tıklayın diyor ve site pozisyon değiştirmiyor. Herkes otelin Wi-Fi'sinden çıksın, bireysel 3G'sine 4G'sine dönsün. Aynı senaryoyu tekrarlayın, o site tekrar yukarıya çıkıyor. Dolayısıyla bir tema içerisinde bir arama niyetinde ciddi artışlar varsa ve bir internet sitesi çok fazla tıklanmaya başladıysa organik tarafta bu hızlı bir şekilde pozisyon kazanabiliyor veya kaybedebiliyor. Dolayısıyla S tarafında, yani siz bütçeye ayırdığınız rakamı arttırdığınız zaman gelen trafiğin bir kısmı organikten geliyorsa ve insanlar spesifik olarak aşağıdaki bir siteyi tıklıyorlarsa evet mümkün. Ama pratikte bunun bir karşılığı var mı? Çok düşük ihtimal. Ama daha ziyade benim gördüğüm kadarıyla bu birçok toplantılarda tartışılan bir konu ama biz bu kadar bütçe artırıyoruz. Bütçemiz %50 arttı. Organik trafiğimiz nasıl etkilenmez? Etkilenmiyor. Ama Googlebot'tan gelen istek sayısında hatır sayılı seviyede artışlar var. Bunları da biraz stratejik anlamda bence kullanmak lazım. Özellikle sayfa sayısı çok fazla olan ürünlerde bu konu bence altın değerinde. Yani o Crow Budget dediğimiz kavram aslında çok kıymetli bir şey. Çünkü web üzerinde katrilyonlarca web sayfası var ve bir gün içerisinde 24 saatlik periyotta bir web sitesi ne kadar taranacak ve ne sıklıkla taranacak sorusunun cevabı eşittir aslında biraz o PageRank kavramına götürüyor bizleri. Doğru. Bir sonraki sorumda şu anda günümüzün en disruptif teknolojilerinden yapay zekaya girmek istiyorum organik tarafta. Önce içerik tarafını soracağım. Son dönemde sana da mutlaka en sık sorulan sorulardan bir tanesi budur. Yapay zekanın içerik üretimindeki katkısı, botların, ChatGPT'lerin, cloud'ların SEO'ya birebir bir katkısı var mı? Biz burada yapay zekayı kullanacaksak sence nasıl kullanmalıyız? Yapay zekaların nasıl çalıştığına birazcık da yakından bakmak lazım. Ben bu alanın uzmanı değilim bu arada. Sürçülisan ediyorsam affola, özellikle izleyicilerimizden. Ama bildiğim kadarıyla yapay zekanın şu anda işte OpenAI'nin çıkması itibariyle çalışma mantığı aslında bir data scrap ediliyor ve burada dilin çalışma mantığı aslında biraz anlaşılıyor ve bu yeni modelde özellikle machine learning gibi dünyalarda da aslında bir yapay zeka ürünleri evet hayatımızda vardı. Ama bu yeni çıkan model bir kelimeyi kullandıktan sonra gelecek olan kelimeyi tahminleyen bir yapısı var. Yani bu da aslında size daha anlamlı ve daha elle tutulur bilgi üretmesine sağlıyor bu model temel anlamda. Siz yapay zekaya bir metin yazdığınız zaman yapay zekanın size bir kelime sonrasında hangi kelimeleri kullanabilme ihtimali var. Ondan sonraki kelime itibariyle kelimenin devamı, cümlenin devamı nasıl akacağı ile ilgili konu aslında bir matematiksel bir formülizasyona pek tabii ki de dayalı. Dolayısıyla bu verilerin kaynağı aslında web. Siz yapay zekayla bir içerik üretmeye başlayabilirsiniz ve bunu yapabilirsiniz. Ama aslında etraftaki malzemeleri, yani mutfaktaki malzemeleri kullanarak işte menemeni yumurtalı yaparsınız, soğanlı yaparsınız ama alt toplamda o bir menemen midir? Menemendir. Dolayısıyla burada kullanıcı için bizler fayda veren, ilham veren, değer üreten yazıları üretmek aslında içerik operasyonlarının daima ön planda olan kısmıdır, özellikleridir. Şimdi yapay zekada evet güzel içerikler alabiliyorsunuz ama bir
insanın yazdığı yetkinlikte ve yaratıcılıkta metinler her sorunuza gelen yanıtta kendisini Daha ön plana genel geçer çıkarmıyor. şeyler. Daha genel geçer şey oluyor. Ve burada biraz çalışma mantığından dolayı da false pozitif konular var. Hatta ben bunu bir screenshot'ta da kullanmıştım. Fenerbahçe'nin en büyük taraftar grubu nedir diye yazdığınızda Ultra Aslan diye cevap veriyordu. Kavga çıkar bu arada. Siz bunu kurumsal anlamda bir içerik yayınlayan bir yerde kullanırsanız ve %100 trust ederek API'lere entegre eder, herhangi bir review var, herhangi bir incelemeye tabi tutmadan yayınlarsanız ciddi bir anlamda risk aslında elde etmiş oluyorsunuz. Bu risk aslında içerik yazan, metin yazan editörlerde de geçerlidir. Hani insan yazdığı zaman %100 doğrulukta yazıyor mu? Yazmıyor. Orada da hata payı var. Fakat yapay zeka tabanlı bir modelde üretilen içerikler internet sitenizde kullanılmamalı anlamına gelmiyor benim söylemim. Yani siz bunu kullanırsınız ama bir editörün kesinlikle bir düzenlemesi, hatta tercihen %50 bandında veya %50'nin üzerinde bir düzenleme yapması, bir review etmesi, incelemesi, bir edit yapması sonrasında yayınlarsınız çok daha sağlıklı olacak. Tam Bunun olarak bir sonraki sorumun cevabını verdin. Moderated bir şekilde kullanmak moderated mı? Evet. Hatta bu Google algoritmasında bahsettik ya sızan dokümantasyonda. Orada mesela benim ilgimi çeken konulardan birisi de içeriğe ayrılan efor. Google bir şekilde bu içeriğe ne kadar efor harcandığı ile ilgili oran çıkarmaya çalışıyor ve bu algoritma içerisinde var. Siz yani net olarak yapay zeka tabanlı üretilen bir içerik mi değil mi diye bir soru yok. Ya da yapay zeka kullanımı ile ilgili o dokümantasyonda bir şey benim dikkatimi çekmedi. Ama bir içerik oluştururken bu içeriğe harcanan efor ekseninde bir parametre var. Dolayısıyla yapay zekanın ürettiği bir metin serisini yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini aslında tespit edebilmek mümkün. Bu da aslında eforun ne kadar büyük ya da küçük olduğu konusunda fikir veriyor pek tabii ki de. Şunu merak ediyorum yine yapay zeka ve içerik konusunda. Aslında bahsettiğin gibi bugüne kadar yazılmış ansiklopediler dahil milyonlarca yazı var, içerik var Evet. ve bunlar yorumlanarak üretiliyor. Belirli bir zaman sonra, bundan 5, 10, belki 20 yıl sonra yapay zekanın ürettiği içerikler sıklıkla kullanmaya başladıktan sonra artık önümüzdeki 10 sene sonrasının etkisi sence ne olur sadece bu bağlamda? Her çıkışın bir inişi vardır. Her inişinde bir çıkışı vardır. Şu anda bazı konular, teknolojiler çok popüler. Bir sonrakinde muhtemelen geriye dönülecektir. Analog cihazlar trend olmaya başladı örneğin. Hani bir elektronik çağı yaşıyoruz, uzay çağını yaşıyoruz ama bazı cihazlar için insanlar atıyorum analog fotoğraf makinesi kullanmaya geri döndüler gibi dünyalar var. Evet, ortadaki yer alan bir havuzdaki veriler kullanılarak yapay zekanın ürettiği bir takım içerikler var. Evet, siz bu içerikleri kullanarak, bu dataları kullanarak farklı bir şeyler üretebilirsiniz ama onun da bir sonu var. Yani bir noktadan sonra aslında tekrara düşen bir havuz oluşacaktır. Bu insanların soru ve ihtiyaçlarını ne derecede çözecektir? Bunu bilmiyorum. Çözdüğü sürece evet kullanmaya devam edecektir bu arada. Ama ve lakin hayatımıza %100 bir şekilde influence edecek bir dünya var mı yapay zeka tabanlı? Evet var. Hatta bununla ilgili çok yakında keyifle de izlediğim bir belgesel var. Yapay zekanın savaş alanlarında kullanılması ile ilgili bir takım şeyler var. Hatta Avrupa Birliği komisyonlarında bu konu görüşülüyor. Bir profesyonel F-16 savaş pilotunun yetiştirme süresi ortalama 10 sene civarında ve bazı pilotları toparlayıp bu bilgiler ışığında yapay zekayı train ediyorlar ve bu yaklaşık 10 ay sürüyor ve 10 ay sonrasında gerçek pilotlarla yapay zekanın kullandığı bir savaş uçağını it dalışına sokuyorlar ve hepsinde yapay zeka kazanıyor. Dolayısıyla burada bir takım yaklaşımlar var. Hiçbir savaş uçağı, filmlerde de görüyorsundur. Önde işte vurmak istediği uçak, arkasında diğer uçak var. Fakat yapay zeka daha farklı bir karar veriyor ve kafa kafaya dalıyor. Ve bunu bir insan yapamaz. Çünkü muhtemelen ters bir şeyin olma ihtimali çok yüksek ama yapay zeka onunla ilgilenmiyor. Tek amacı karşıdaki hedefi vurmak ve hesaplamalar sonrasında en yüksek olasılığın kafa kafaya gitmesiyle ilişkili olarak aktarılıyor. Ya da Amerika'da bir firma nadir görülen hastalıklar üzerine ilaç üretimiyle ilgilenen bir laboratuvar var. Ve yapay zeka kullanarak yine burada ne çözüm üretebiliriz konusunda bir şeyler yapıyorlar. Ve bu firma Avrupa'da bir konferanstan davet alıyor işte sağlık sektöründe yapay zeka kullanımı ile ilgili olarak. Hani neye dikkat edilmeli? Bunlar da sunuma içerik oluşturmak adına ya biz aslında ortada bir sorun var. Sorunu çözmeye çalışıyoruz. Acaba buradaki algoritmadaki biri sıfır yapsak yani sorun çözmek değil de sorun yaratmaya çalışsak ne çıkar acaba? Çok eski iMac'ler var ya 24 saat boyunca bunu tersine çevirip çalıştırıyorlar ve binlerce kitle imha silahları üretimi ve önerileri sonuçlanan bir sonuçla karşılaşıyorlar. Dehşete düşüyorlar pek tabii ki de. Bunu işte yine halka açıp açmama konusunda kendi içlerinde bir konuştuktan sonra en azından farkındalığı yaratmak adına o konferansı gerçekleştiriyorlar ve sonrasında Beyaz Saray'a davet edilmişler ve başkanı bu konuyla ilgili bir sunum yapmışlar bu arada. Dolayısıyla evet yapay zekanın kullanacağı birçok alanlar var. Dijital pazarlama tarafında olduğu
olduğu gibi bunu nasıl kullandığınızla ilgili az önce söylediğim üzere %100 bir şekilde trust ederek, güvenerek, %100 yapay zeka tabanlı bir otomasyon veya üretimler sorunların çoğunu çözecek midir? Çözmeyecek gibi gözüküyor. Belki de biraz zamana bırakmak lazım. Her zaman insanın bilgeliğini de kullanarak Evet. yapay zekayı yoğurmak daha mantıklı olacağı söyleniyor. Diğer bir görüş de buydu. Şimdi bu konuşmaların ışığında yine yapay zeka çerçevesinde SEO'yu değerlendirmek istiyorum. Yıllardır SEO'nun ölüp ölmediği ile ilgili çok şey konuşulduğunu düşünürsek ama elimizdeki yeni argümanlara da bakarsak bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra totalde organik trafiğin ya da SEO'nun nereye gideceğiyle ilgili sorum olacak. Bunu da şu bağlamda soruyorum. İnsanların search engine'i, arama motorlarını kullandığı fazı artık bypass edip direktmen bulma fazına geçeceği bir serüven olduğu söyleniyor. Yani aramayacağız, artık direkt zaten bulacağız. Bunu bazen asistanlarla, sesli search'le, bazen de kendimiz direkt girerek yapacağız görüşü var. Sen burada ne düşünüyorsun tam olarak? Sence SEO'nun geleceği nasıl şekillenecek? Geçmiş yıllarda yapılan keşiflere, buluşlara baktığımızda bunun tabana yayılması arasında geçen süre ortalama 30 sene civarında. Veya işte havayolu, uçakların keşfine bakın. İlk ticari uçuşun başladığı yıllara bakın ama bunun kitleler tarafından kabul edilme ve kullanım sürelerine bakın, başlangıç sürelerine bakın. Arada ortalama 30 sene vardır. Bu anlamda da örneğin işte 2009-10'larda Bitcoin hayatımıza girdi. Coin üstünde 30 sene, ortalama 2035-40 gibi aslında bir Bitcoin tahmin edilecektir. Yani kullanılması yayılacaktır. Yatırım tavsiyesi değildir. Benzer bir şekilde ben 2004 yıllarından beri dijital pazarlama tarafında çalışıyorum aktif olarak ve biliyorsun Google öncesinde bir takım meta search'ler vardı. Bunların çözemediğini çözen bir takım akıllı sistemlerle aslında 2002-2003 yılları civarında bir hype elde ettiler. İnsanlar bir ürünü kullandıkça sıkılma eğilimi gösteriyorlar. Yani belki bu kendi tarafında da kişisel olarak kullanımda geçerli midir bilmiyorum ama bazen ben kendi hayatımda yaşıyorum. Yani hep Google'u kullanıyorum ama bir noktadan sonra artık sıkılıyorum, yani tek bir şey kullanmak istemiyorum. Şimdi bence Google'a bu tekelli ve bu tekerleğin verdiği güç aynı zamanda hata yapma riski kapasitesini de arttırdığını düşünüyorum. Şimdi burada işte OpenAI gibi teknolojiler, yapay zeka ürünleri evet hayatımıza giriyor. Bu soru aslında yıllardır sorulan soru. Ben hep şu yanıtı vermiştim. SEO ölür mü bilmiyorum ama içerisinde algoritma olan, içerisinde bir engine olan, bir arama motoru olan herhangi bir product'la hayatımız devam edecek. Yani SEO ölürse ASO var, App Store Optimization var. Eğer dünyalar oraya giderse. Okuyan kullanıcılar, özellikle yeni jenerasyon izleyen ve dinleyen kullanıcılara dönüşmüştür. O zaman YouTube optimizasyonu var. Aslında hep optimize edilecek bir ürün hayatımızda olacak. Dolayısıyla bu meslek ölecek midir? Bence ölmez ama şekil değiştirecektir, evrimleşecektir kendi içerisinde. Şimdi yine bu yapay zeka tarafı için evet aslında çok yakınlarda OpenAI'da bir sürüm değişikliği yapıldı. Ve hatta bir dönem kendi arama motorunu yapacak mı diye bir söylem çıktı ve takimde Sam Altman yanlış hatırlamıyorsam hayır biz böyle bir arama motoru sektörüne girmiyoruz diye bir açıklama yaptı ve Google'ın düşen hisseleri tekrar pozitife döndü. Evet bu arada arama motoru olarak servisler hayatımıza girdi, işte you.com gibi veya bir benzeri birçok farklı domainler var. Bunlar bir kabul görecek midir? Bence belli bir zamana ihtiyacı olduğu gibi, çünkü bu ürünler ciddi bir maliyet. Yani o yapay zekaların çalıştığı sunucu maliyetleri vesaire, bunlar ücretsiz olarak verilebilecek servisler değil. Ama siz Google'u ücretsiz olarak kullanıyorsunuz bir açıdan baktığınızda ama aslında bir yandan da Google'ın ürün ve servislerini geliştirmesi ve daha fazla para kazanması adına da kendi datanızı paylaşıyorsunuz. Başka bir tartışma konusuna doğru sürüklemeyeyim konuyu. Ama sanki yapay zekanın arama motoru tarafına girmesine bir miktar daha zaman var gibi gözüküyor. Bu bağlamda sesli aramaların, voice search'ün geleceğiyle alakalı yapay zekayı birleştirirsek bir düşüncen olur mu? Sanırım gerçek hayatta karşılık bulacağı ilk ürünlerden birisi bu olacaktır. Amazon'un ürünüydü galiba. Alexa ile başlayan bir furya. Sonrasında Google'ın kendi cihazları falan ve benzeri diğer markaların çıkardığı cihazlar da var. Türkiye'de çok yaygın mı? Değil. Yani Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan işte cep telefonlarımızdaki sesli komutlar ve yanıtlar. Yeni çıkan yeni nesil araçlarda sesli komutlar verebiliyor ve cevabını alabiliyorsunuz bu arada. Dolayısıyla işte Google haritalara yine benzer bir şekilde yapay zeka tabanlı bir takım ek servisler geldi ve bunlar da kabul görüyor bu arada. Kullanıcının hayatını kolaylaştırdığınız dünyada o servis ve ürün kullanım oranını pek tabii ki de artırıyor. Dolayısıyla evet bence bu sesli cihazların kullanım oranları markaların biraz da coverage'ına bağlı. Örneğin işte Google'ın sesli cihazı veya Alexa'yı işte Türkiye'de çok %100 özellikleriyle birlikte kullanmıyorsunuz. Çünkü Türkçe dil desteği yok şu anda. Geldiği zaman evet Türkiye'de bir pazar payı edinecek ve aktif olarak kullanılacaktır. Tabii bunu internet sitelerinde de aslında entegre etmeniz için kullanmanız gereken bir takım şemalar var. Yapısal veri formatları. Bu sesli cihazların dataları sizin sitenizden çekip
telaffuz edebilmesine yönelik olarak da structured data uygulamaları var, özel spesifik. Bunları yapmanız lazım. Tabii bu cihazlar diğer ürünlerde olduğu gibi güvenilirliği hep bir tartışma konusu. Örneğin isim vermeden telaffuz edeyim. Bir marka işte Amerika'da yaptığı bir yiyecek firması bu arada bir reklamda "Hey Alexa" diyor, "şu hamburgerin içerisindeki malzemeleri bana söyler misin?" diyor. Televizyon reklamı ve bütün cihazlar bir anda konuşmaya başlıyor. Aslında baktığınızda cihazların hacklenmesiyle ilgili bir söylemden çıkan bir konu. Daha sonra bir sürüm güncellemesi yapıyorlar bu arada. İsim vermeden konuşmak da zormuş. Ama işte televizyondan çıkan belli bir desibel altı ve üstündeki ses frekanslarını ignore et, reddet, alma ve cevaplama diyorlar. Sonra ikinci reklamda aynı firma farklı bir desibelle aynı komutu, benzer bir komutu veriyor. Yine tekrar bütün cihazlar tetikleniyor. Dolayısıyla aslında bu konulara gelene kadar tartışması gereken başka konular da var. Güvenlik bence önemli bir konu. Ama hayatımızda büyük bir alanda yer edince de kesin aşikar. Çok teşekkürler Uğur, katıldığın ve fikirlerini paylaştığın için. Rica ederim. Bugün SEO alanında önümüzdeki yıllarda bizi neler beklediğini Kriko'dan Uğur ile konuştuk. Yeni videolarımızdan haberdar olmak ve destek olmak istiyorsanız abone olmak, beğenmek, yorum yapmak ya da paylaşmak size kalmış. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.